Merhabalar arkadaşlar, yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle arkadaşlar geleceğin tıp eğitimini tartışacağız. Geleceğin tıp eğitimi derken tabii ki aklınıza şimdiden bazı yeni gündemde olan teknolojik gelişmeler geliyordur. İsterseniz arkadaşlar bir geçmiş tarihten başlayıp yavaş yavaş günümüze doğru gelelim. Yani demek istediğimiz şu ki ta ki 80'li 70'li yıllardan çok daha eskiye gitmemize gerek yok. O yıllarda mesela arkadaşlar ellerinde böyle kitaplar, koca kitaplar taşıyıp da yolda karşılaştığı bir hanımefendiyle çarpışıp tanışan bir nesil öğrenciler vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ama işte bu nesil öğrenciler arkadaşlar yıllar geçtikçe özellikle 2010'lu yıllardan sonra tabletlerle tanıştılar ve artık o kitapları taşımamaya başladılar arkadaşlar. O kitapların yerine PDF'ler aldı. PDF'ler iPad'lere girdi ve iPad'lerden sonra 2015'li yıllardan sonra stiluslar elimize geçmeye başladı ve stilusların dahilinde artık defter bile taşımaya gerek kalmadı. Tabii ki değineceğimiz konulardan bir tanesi VR teknolojisi. Yani virtual reality, sanal gerçeklik. Sanal gerçeklik bize bayağı olanak sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki arttırılmış gerçeklik de var bu arada. Bunu da es geçmeyelim. Bazı kitaplarda hatta onların QR kodları oluyor. O da güzel bir deneyimdi. QR kodu okutunca kitabın ortasından böyle telefonda anatomik yapılar beliriyor. Ve böylece arkadaşlar bu yapılarda böyle gözlemlemiş oluyorsunuz telefondan tabii yaklaştırarak. Peki şimdi ne oldu? Şimdi elimize gözlükler geçti arkadaşlar. Bu gözlüklerden bahsedince aklınıza hemen Apple'ın yeni çıkarttığı gözlük şu bu gelebilir ama o kadar büyük bütçeye aslında ayırmamıza gerek yok. Kalitesiz VR gözlüklerini de bir kenara bırakalım şu telefonların içerisinde konulduğu. Gelelim arkadaşlar kaliteli, biraz daha bütçeli bir VR'ı sizlere sunmaya. Neden bahsettiğimi belki çağrıştırmışımdır sizlere. Facebook'un arkadaşlar çıkarttığı elimde Meta 3 VR var. Hatta geçen haftalarda bunun 3S'ini de çıkarttılar. 3S biraz daha uygun bir bütçeye sahip ama 3 kadar kaliteli bir deneyim sağlamıyor. Ama bence 3S de buna yakın, yani çok da aralarında bir fark yok. Fiyatı yaklaşık 470 euroydu. Almanya'daki fiyatı tabii. Türkiye'dekini bilemiyorum ne kadar. Diğeri ise 300 küsürlü bir şeydi yani, tam onu da hatırlayamayacağım. Aşağılarda görürsünüz net fiyatını. Peki bu VR bize neler sunuyor? Bu VR bize gerçek olmayan her şeyi evimize kadar getirebiliyor. Mesela dün akşam ISS deneyimi yaşadım. Yani bambaşka bir şeydi. Astronotların yaşadıkları o ortamı, her şeyi soluyorsunuz, birebir görüyorsunuz. Bir de kameralar gün geçtikçe daha iyi hale geldiği için arkadaşlar 4K ve 8K, tabi bu 4K destekliyor gerçi ama 4K ve 8K'ya kadar desteklenebilen 360 dereceli kameralar var. Tabii ki bunları yapan belli başlı sadece büyük yapımcı firmalar sağlıyor bu VR videolarını. Bunda ise genelde 4K videolar var. Hatta amatör denebilecek kişilerin YouTube'da 360 derece
yaptığı videolar var. Bunları izlerken bayağı bir keyif aldım. Bayağı bir güzeldi, bayağı bir hoştu. Ama gelin şimdi konumuzdan ayrılmadan tıbba geri dönelim. Tıp için bunu biz nerelerde kullanacağız? Arkadaşlar biz bunu tıpta öncelikle anatomide kullanınca gerçekten faydalı bir hale geliyor. 3 boyutlu organları gözlemleme. Onun dışında organların yapılarını, bağlantılarını, komşularını, üzerindeki en ufak yapılara kadar gözlemleme, büyütme, tarama imkanına sahibiz arkadaşlar. Kullandığım bazı programlar var. Yani şu anda hala ücretsiz deneyimli, gerçi ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. Birazdan VR gözüme takacağım ve siz de göreceksiniz. Onun dışında neler yapılabilir bununla? Tabii ki acil ve ameliyat simülasyonları arkadaşlar. Acil ameliyat simülasyonları şunun için çok önemli. Hata payını en aza düşürmeniz için algoritmaları doğru yapmanız gerekiyor herhangi bir tedavide. Ve arkadaşlar bu algoritmaları teker teker bir simülasyon içerisinde tekrarlayınca daha iyi anlaşılabilir bir şekilde kavranıyor. Bunun için VR gerçekten çok büyük bir öneme sahip. Bir de bu işin moleküler kısmı var. Moleküler kısmı ise biraz daha işte hayal gücümüzün yetmediği yapıları, hücrelerin içerisindeki olayları anlayabilmeniz için size kolaylık sağlıyor. Onunla da ilgili birkaç tane video var. Hatta Covid zamanında çekilmiş çok güzel Meta'nın içerisinde bulunan bir belgesel tarzında bir video serileri var. Onu da sizlere öneriyorum bu arada. Göstereceğim şimdi. Değinmek istediğim şey tabii ki case. Case'leri mesela burada inceleme fırsatınız oluyor. Case'ten öte hastalıklara yönelik yaklaşımınız ve hastalık senaryosunun nasıl ele aldığınız. Bunun için de çok güzel, çok ideal bir cihaz. Tabii ki geliştirilebilecek daha çok fazla uygulama var. Daha yeni başlıyor. Daha bu 3. serisi. Yani bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne aşamaya gelecek derseniz ben şimdiden zaten kapalı yani hayal gücümüz. Ki bunlar artık çok yaklaşık bir ay öncesi kadar bir gözlüğe indirgeneceğine dair söylentilerin üzerine Facebook zaten yeni gözlüğünü tanıttı. O da bambaşka bir şeydi. Neden bahsedeceğiz arkadaşlar? Şimdi böyle bir cihazın sağladığı en büyük rahatlıklardan bir tanesi sınırları kaldırıyor. Sınırları kaldırıyor derken atıyorum ücra bir köşede tatile gitmiş bir öğrenciyi düşünün. Olanakları olmayan bir öğrenci ya da olanakları olmayan bir üniversitede okuyan bir tıp fakültesi öğrencisini düşünelim. Bu öğrencinin bunu taktığı zaman aslında dünyanın başka bir tarafındaki çok daha kaliteli eğitimler veren bir öğrenciyle hemen bir seviyeye geliyorlar, öyle söyleyelim. Bunun açıkçası tıpta biraz eşitlik sağladığını da düşünüyorum ben. En büyük sebeplerinden bir tanesi tabii ki sınırları ortadan kaldırması. Ve bir de ne var? Virtüel konferanslar var arkadaşlar. Virtüel konferanslarda ben bir tanesine katılma fırsatım oldu. Tabii bu VR'la değil, o bahsettiğim çok kötü olan VR'larla. Ama güzeldi. Yani içerisinde benim dışında bayağı katılımcı da olduğunu daha sonra söylediler sunucular. Bayağı güzel bir deneyimdi. Onun dışında bu cihaz alınır mı, alınmaz mı? Onun üzerinde biraz duralım. Bence arkadaşlar fiyatını ele aldığımız zaman tabii ki bu bir Apple'ın Vision Pro'su değil ama en az onun kadar bir performans sağlıyor arkadaşlar. Çünkü siz bu cihazın içerisinde neyi görüyorsunuz? Bu cihazın içerisinde bilgisayarınızın ekranını görüntüleyebilirsiniz. Remote özelliği var. Remote özelliğin yanı sıra bir de çevreyi görebiliyorsunuz kameralar dolayısıyla. Çoklu pencere açabiliyorsunuz. Çoklu pencerenin dışarısında uygulama zaten uygulama mağazası gün geçtikçe zenginleşiyor. Ondan dolayı bence güzel bir cihaz. Hatta bir tık işte 3000-4000 euro vereceğinize yani bence bunu denemeye değer. Bunu bir deneyin, ondan sonra alın eğer istiyorsanız Apple'ınkini. Deneyimlemeye başlayalım. Size de hem anlatmış olurum hem de göstermiş olurum. Cihazın şöyle güzel bir tarafı var. Gözlük takanlar için gözlüğünüzü çıkartmanıza gerek yok. Lens takmanıza gerek yok. Şurada bir tuş var. O tuşla birlikte ön çerçeve geri doğru geliyor ve gözünüze rahatça oturabiliyor. Şu köşedeki yastıklar çıkabiliyor. Bunun yerine yenisini takabilirsiniz.
Neyse çok fazla zamanınızı almadan başlayalım. Gördüğünüz gibi şu anda bu odanın içerisindeyim. Hemen nereye geliyoruz arkadaşlar? Size cihazı ufaktan böyle bir tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 2 tane böyle kolu var ama kollarına ihtiyacınız yok. Eğer düz bir masaya koyarsanız öncelikle kontrolü için ellerinizi gösteriyorsunuz cihazımıza. Şu şekilde arkadaşlar. Eller tanındıktan sonra zaten cihaz başlıyor çalışmaya. Bu ana menüyü açıyor arkadaşlar. Her şey önümde. Ne yapacağız? Mesela kütüphaneye geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önümde bir menüm var. Ve bu menüyü biraz daha sağa sola böyle çekebiliyorum. Her tarafa nereye istersem. Görüntü böyle size daha mı iyi olur bilmiyorum ama şuradan da böyle tutup şuraya çekebiliriz. Şu şekilde veya şu şekilde. Neyse şöyle kalsın hafif. Heh. Sen de gel. Şunu da alalım şöyle önümüze. Şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum görüyor musunuz ama zaten önümde bir şey yok. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğümüz bir alan var. Ben bu alanda size göstermek istediğim programlardan bir tanesi kesinlikle Body Map'ti arkadaşlar. Dokunma özelliği de var. Şu şekilde dokunabiliyorsunuz. Öyle bir güzel bir fonksiyon da var. Ama burada ne diyor? Kumandalara geçmemizi tavsiye ediyor. Ondan dolayı devam diyeceğim. Ve kumandalara geçiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Yeni bir sınır oluşturmamız gerekecek. Yeni sınırımızı oluşturalım. Yerler, özellikle duvarları iyi taramamız lazım. Heh. Ve devam diyorum. Gerekiyorsa sınırı düzenle, onayla. İşte burada ücretsiz deneyimle devam edeceğiz arkadaşlar. 4 günüm daha var. Onun dışında isterseniz bunu İngilizce de yapabiliriz gerçi. Bakın bu kadar dil seçeneğimiz var. Gelin İngilizce yapalım, daha belki rahat olur sizin açınızdan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önümde bir tane iskelet var. Ne yapabiliriz? Mesela ben bunu şuradan tutup yanıma çekebilirim. Yanıma çektikten sonra arkadaşlar biraz daha büyütebiliriz. Ama onun dışında ben ne yapmak istiyorum? Hemen gelelim mesela bir toraksa gelelim. Toraksı açalım. Ne olsun? Mesela kalp. Kalbin anatomisini incelemek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önümde bir tane kalbimiz var böyle. Aldım şimdi ben bu kalbi buraya. Biraz büyütelim. İçimden geçecekti az daha. Şimdi burada güzel olan şey arkadaşlar, bütün katmanları dışarıya tutup çekebiliyorsunuz. Mesela fibroz perikardı çat diye çıkarttık. Visceral. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar önümüzde kalp var. Sağ tarafta bu arada genel olarak organın patolojik resimlerin yanı sıra görüntülemeleri de var. Farklı farklı, oraya da değineceğiz. Onun dışında burada bir eğitim amaçlı güzel bir EKG ile ilgili de bir çalışma var. Onu da göstermek isterim size. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ventriküller mevcut. Bu ventrikülleri tutup açabiliyorsunuz. Ön tarafta ne var? Bir anterior duvarımız var. Anterior duvarımızı çekebiliyoruz. Hemen neleri gördük? Burada kapakları gördük değil mi? Mesela pulmoner kapağa bastım. Pulmoner kapağa basar basmaz burada beni karşılayan ona ait özellikler. Hemen burayı okuyabilirsiniz. Ya da gelin isterseniz atriumlardan arkadaşlar sağ atriuma basalım ve sağ atriumla ilgili bilgilere erişelim mesela. Ventriküle bastığımız zaman işte gördüğünüz gibi arkadaşlar yine aynı şekilde ventriküle ait içerisinde bulunan bize neyi gösteriyor? Yapıları gösteriyor. Şöyle içeriye bakmam için daha güzel bir şekilde
Böyle daha hoş oldu. Bakın arkadaşlar, burada papiller kasları görmekteyiz. Neyi tutuyor? Hemen kapağımızın tutuyor. Onun dışında işte korda tendinler var. Tendonları görüyorsunuz bu şekilde. Tutup kapağın açılıp kapanmasında rolü oynayan. Ve burada ne var? Distribution left right, yani açıldığı yerler aslında pulmonary trunk ve ascending aortaya doğru açılıyor. Şimdi bunu izole edersek buradan çıkartmış oluyoruz arkadaşlar. Ola ki öyle bir isteğimiz olursa. Hemen anterioru kapatalım. Neyi alalım? Aorta alalım. Bakın arkadaşlar, elimde bir aortun arkı var gördüğünüz gibi. Hemen merak ediyoruz kapağı görüntülemek için. Mercedes'i gördünüz zannedersem. Aortic wall. Onun dışında pulmoner de aldım. Hadi gelin bir daha yukarıdan bakalım. Aynı şekilde kapağımızı görüntüledik. Ve superior vena cava var. Sağ atriumu açılan ve sol atriumumuz var. Bakın teker teker size parçalara ayırıyorum ki yani işin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar rahat anatomi öğrenilebileceğini göstermek için. Ha, bu arada ben koroner anatomiyi de öğrenmek istiyorsanız mesela burada çok güzel bir örneği var önümüzde. Özellikle oklüzyonları daha iyi anlayabilmek için böyle hoş bir anatomik programda öğrenmek zevkli olacaktır. Bunları da teker teker yapıya atınca kalbin ortasına zaten yerleşiyor bütün doğru alanlar. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Gelin sizlerle birlikte diğer özelliklere bakalım. Mesela burada ne var? Burada bir animasyon var. Animasyonda tabi kalpte açıldı madem konu. Hadi gelin, kalbin mesela lung breath var. Bunun animasyonu var mesela. Bakın. Nefes alıp verirken ki arkadaşlar animasyonu, akciğerlerin hareketi, diyaframın hareketini bu şekilde güzel bir şekilde yapmışlar. Hemen arkamızda gördüğünüz gibi bunun ayarlarını da oynayabiliyoruz. Açısını. Bakalım daha neler var. Sistemler var. Sistemlerde mesela yine respiratory diyelim. Genel bir sistem olarak almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabi alanı da gösteriyor bana. Şu sağ tarafa basıp yanıma çekeceğim organı ki daha rahat görebileyim. Bakın arkadaşlar. Ne yaptık? Bütün yapılarımızı yavaş yavaş ayırdık ki daha rahat öğrenebilelim diye. Onun dışında nereye doğru ilerliyoruz şimdi? Pelvis, peritoneum, bakın burada bir kurs var. Tamam. Quizimiz var ve brush'ımız var. Bookmarks'ta ne var? Burada belirlediğimiz şeyleri alıyor büyük ihtimalle. Neyse, kalbe gelelim biz. Kalpte ne lazım bize? Mesela CT'ye basalım. CT'yi alalım, önümüze çekelim. Dur sen git böyle. Sen gel. Burada başka görseller var. Görsellerin dışında burada bir yerde şey de olması lazım. Aortic arch. Şimdi cross section'a gelince arkadaşlar en sevdiğim alan. Şimdi
kalbimizi aldık, önümüze çekelim. EKG'miz de hemen yanında, yanı başında. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Biz burada neyi görüyoruz? Aslında P dalgasının nasıl oluştuğunu, QRS'in ve T'nin nasıl oluştuğunu gözlemliyoruz. Burada şunu durdurduğum zaman arkadaşlar P dalgasında hangi kasımın kasıldığını ben burada gözlemleyebilirim. QRS'te gözlemleyebilirim. Gevşeme hareketini gözlemleyebilirim. Onun dışında tabii ki superior olarak bir görüntü alalım. Superior olarak görüntü aldığımızda şu şekilde gördüğünüz gibi çok daha rahat, güzel bir konumlaması oluyor. Onun dışında lateral olarak bir gözlemleyelim. Böyle EKG ile eşdeğer olarak çalışıyor. Aynı eş zamanlı. Lateralini aldık arkadaşlar. Bakın lateralini alınca işte burada güzel olan şey sağ ventrikülün kasılmasında hangi dalgaya geldiğini zaten çat diye bulabilirsiniz. Bu bayağı bir güzel bir özellik. Bayağı güzel. Sadece tabii bu kardiyoloji için böyle bilmiyorum niye kardiyolojiye takılıp kaldık. Başka aslında organlar da var, sistemler de var. İskelet sistemi zaten süper yani oradaki kaslar işte daha sonra tabii bu toraks olarak sadece almış. Mesela kafa boyun olarak ele alalım. Abimizi görüyorsunuz. Ne yapalım? Açalım. Teker teker. Mesela şu anda bir rinoplasti ameliyatında işte açtığımızda mesela hangi kıkırdakları, hangi yapıları daha rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Hangilerini çıkartıyoruz, ne yapıyoruz? Nazal yolu mesela, kaviteyi. Hop yanlış aldık. Tabii bunun için direkt şeye gelsek daha rahat olurdu. Neyse arkadaşlar, gözlemlediğimiz uygulama bu şekilde. Şimdi nereye geliyoruz? Kaydımız var mı yok mu onun için baktım. Şimdi bir sonraki aşama arkadaşlar YouTube'daki mesela videolar. YouTube'a girdiğimiz zaman güzel olan şey orada 360 videolarının olması. 360 videolarında hemen aramalarda mesela ne yazalım? Bir sel yazalım. Hücreyle ilgili olan bütün videolar çıksın önümüze. Ya mesela tabii şu anda bu 3 boyutlu değil. 3 boyutlu olarak aramak istedim ama. Structures. Şimdi bunu bayağı bir gördüğünüz gibi bütün bir sinema tahtası Cells kadar oldu. are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its Gördüğünüz gibi environment. hücrenin içerisindeyim arkadaşlar. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Sel yazdık, cellat çıktı. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and YouTube'dan çıktık arkadaşlar. Şimdi tıpla ilgili tabii ki programlar çok fazla yok. Yeni gelişiyor. 3-4 tane güzel program var. Bir tanesi işte VR Medical Simulation Center dediği Skill Up adındaki bir uygulama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyiz? Buraya giriş yapmamız lazım. Neyse bunu da kalsın daha sonradan.
Şimdi arkadaşlar burada güzel bir simülasyon örneğimiz var. İsterseniz başlayalım bu simülasyondaki hastamıza yardımcı olmaya. Şimdi önümde gördüğünüz bir hasta arkadaşlar. Hasta kendisini kötü hissediyor ve nelerin olup olmadığını hemen examination diyelim. Ne yapalım arkadaşlar? Bir kardiyovasküler bir çeleme yapalım mesela. Bir take pulse'la başlayalım işe. Bu arada o kadar güzel gerçekçi ki yani. Normal character, regular pulse. Normal olduğundan bahsediyor her şeyin. Ondan sonra başka neyle başlayalım? Kardiyo öncelikle exam. Hastane ortamı da baya böyle arkadan sesler geliyor. Yani değişik bir hissiyat. Denenmesi kesinlikle lazım. Tavsiye ediyorum. Legs appear normal, no pedal edema. Calves are soft and non-tender and there's no obvious erythema. Hani genel olarak mesela bir... Before I ask you anything more, can you confirm your name, age, and date of birth? My name is George Hamilton. You can call me George. I was born on April 16th and I'm 28 years old. Hastamız bize hemen hasta kartını gösterdi. Ne yapacağız? Tabii ki şikayetlerini hastaya soracağız. Öncelikle bir anlatsın. Can you tell me about what's brought you in today? Well, I was fine yesterday, but I started feeling unwell this morning. I've been hot and really shivery for a few hours. I've never felt this unwell before. Neyse arkadaşlar, şimdi çok daha fazla zamanı almadan sadece merak ediyorum, bunları elimize alabiliyor muyuz? Aynen. Baksana abi yani. Neyse, hastamıza bir şey olmadan geri gelelim. Şimdi burada güzel olan diğer uygulamaları da göstermek istiyorum arkadaş. Oyunlar zaten harika deneyimlemeler, süper yani. Onun dışında gelin Remote Desktop açılırsa eğer, çünkü internet... Şimdi bunun bir uygulaması var arkadaşlar. O uygulamayı açmanız lazım. MetaQuest'in açtıktan sonra bilgisayarınıza geliyorsunuz ve burada bağla diyorsunuz. Sonra hatırlat. Bakalım eğer bir versiyonuyla açabilirse. Bilgisayarım uygun şu anda kullanmak için. Şimdi özellikle çoklu task kullananlarda arkadaşlar acayip rahat bir özellik. Yani ben mesela şunu şöyle tutuyorum. Biraz daha aslında büyütebilir. Sadece bunu da yatay olarak da alabilirim mesela şu şekilde. Bilgisayarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda mesela bir YouTube'a girelim ya da mesela Trump'ın haberleriyle ilgili mesela kanalındayım. Şu anda kanalımı görüntülüyorsunuz. Amrabat yerde. Serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe. Hemen kullanmak istiyor Amrabat. Bu arada Enis Esan sakatlık yaşıyor şu anda. Oyun durduktan sonra, faul kararı geldikten sonra topu çabuk oyuna sokmak istemişti Amrabat.
hızlı olsun diye göstermek istiyorum. Süpersonik bir uçuşu deneyimleyeceğiz şu anda 360 derece olarak. Prior to having contact with us. It's hard to really think about what we're going to go back to. Yeah. I've been up here now on the ISS for 8 months, almost exactly. When I think back to those first couple days, infectious disease protocols were based on identifying at-risk patients in triage. This required us to rapidly expand the footprint of the emergency department to include these perfectly fine, and I didn't have any idea how sick I was about to become. Evet arkadaşlar, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim ve tabii ki yorumlarda iletirsiniz. Mesela geleceğin sadece tıp için de değil, bu diğer alanlar için de geçerli. Sizce VR teknolojisi geleceğin eğitim sistemine nasıl etki edecektir? Yorumlarınızı bekliyorum çünkü bu ilginç, tartışmaya açık bir konu. Ayrıca bu videoda bir emek söz konusu ve bu emek göz ardı etmeden paylaşan, beğenen herkese sevgi dolu kucaklar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere.